Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Marine Blix Engineering kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok özel bir seti inceleyeceğiz. Lego'nun 1 Ağustos 2025 tarihinde satışa sunduğu ve ülkemizde de aynı tarih itibariyle hem Lego Store'larda hem de online Lego mağazasında temin edebildiğimiz 76-304 numaralı Lego Batman Forever Batmobile modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Setin güncel satış fiyatı Amerika'da $100, Avrupa'da 100 euro, ülkemizde ise güncel olarak gün itibariyle 4699 lira arkadaşlar. Batman hayranları için ikonik olan bu araç 1995 yılındaki Batman Forever filminden esinlenerek tasarlandı. Gelin isterseniz hep birlikte bu setin kutu içeriğine, setin fonksiyonlarına ve setle birlikte bizlere sunulan minifigüre ve minifigürün sergileme standına hep birlikte göz atalım. Batmobile filmindeki karanlık ve neon estetiğini harika bir şekilde bizlere sunan kutuyu inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Kutunun ön yüzünde aracın yandan çekilmiş bir görselini bizlere sunmuş Lego arkadaşlar. Tabii ki de bu görselde görmüş olduğunuz bu ışıklar ve arkadaki ışıklar bu sette, modelde bizlere sunulmuyor. Sadece görsel olarak paylaşılmış. Kutunun arkasına geçtiğimizde kutunun arkasında da modelin arkadan görüntüsünü bizlerle paylaşmışlar. Sette bizlere sunulan minifigürü paylaşmışlar. Tabii ki yine ön tarafta da belirttiğim gibi bu arkadaki ışık detayı modelde bizlere sunulmuyor. Yine burada küçük olarak setin ölçülerinden bahsetmişler ve fonksiyonlarını gösteren görseller paylaşmışlar bizlerle. Kutumuz bu şekilde. Evet, kutuyu açtığımızda 909 parça bizi karşılıyor arkadaşlar. Lego bu seti 909 parça olarak bizlere sunmuş. Bu 909 parçada kutu içerisinde bizlere 10 farklı poşet içerisinde sunuluyor. Parçaların olduğu poşetlerin dışında arkadaşlar yine her sette olduğu gibi bizleri detaylı ve kapsamlı bir yapım kılavuzu karşılıyor. Yapım kılavuzumuzda tam 160 sayfa bu sette. Ve gerçekten yapım kılavuzunun tarzı da benim çok hoşuma gitti. Zaten bu kılavuzların hepsini saklıyorum. Bunu da saklayacağım tabii ki de. Yapım kılavuzunun haricinde bir tane sticker setimiz var. Ancak üzerinde bu sette çok fazla sticker yok. O çok güzel olmuş. Sadece 2 tane stickerımız var. Bunları da kabindeki gösterge panelinde kullanıyoruz. En beğendiğim şeylerden bir tanesi de zaten bu sticker mevzusu. Bu sette de sticker'ın az olması gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi isterseniz tamamlanmış set hakkında bazı bilgiler paylaşayım sizlerle. Öncelikle set tamamlandığında uzunluğu tam 41 cm, yüksekliği 17 cm ve genişliği de 11 cm oluyor arkadaşlar. Bu da bence gerçekten sergileme açısından uygun ölçülerde. Yani vitrininizde, rafınızda, herhangi bir yerde çok rahatlıkla sergileyebileceğiniz ölçülerde bir set karşımıza çıkıyor. Setin gerçekten dikkat çekici bir tasarımı var arkadaşlar bence. Özellikle ön tarafı gerçekten çok agresif ve şık duruyor. Şurada görebilirsiniz. Yan taraflardaki kaburga görüntüsü bence gerçekten güzel olmuş, başarılı. Sadece burada şunu bekleyebilirdim. Arka tarafta, bu kaburga parçanın arka tarafında biraz daha fazla belki neon parçalar kullanılabilirmiş. Tabii ki setin görselinden konuştuğumuz zaman en dikkat çekici yerlerden bir tanesi de bu kanadı. Tabii ki yarasa modelini vermek için kanat çok önemli. Ve bu sette Lego bunu bence harika bir şekilde başarmış. Gerçekten etkileyici bir kanadı var aracın. Arka taraftaki yine motor görüntüsü bence gerçekten şık olmuş ve renkler de setle gayet uyumlu. Bence Lego bu detaylarla birlikte bence harika bir 90'lar esintisi içerisinde bulunduran bir model sunmuş bizlere. Şimdi isterseniz biraz sizlere aracın fonksiyonlarından bahsedeyim arkadaşlar ve teknik özelliklerinden bahsedeyim. Tabii bu bir teknik seti olmadığı için çok fazla teknik bir detay yok açıkçası. Ancak şu var, gerçekten görsel olarak harika detaylar barındırıyor araç. Fonksiyonları gösterirken sizlere aynı zamanda görsel detayları da paylaşacağım. Aracın ön kısmını şu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar ve harika bir görsel transparent bir cam karşılıyor bizi. Ve bu camın üzerinde görmüş olduğunuz detaylar tamamen baskılı şekilde geliyor, sticker yok. Bu kısmı açtığınız zaman aracın ön tarafında bulunan silah kısmını görüyorsunuz. Yani Batmobile'larda biliyorsunuz bu fix filmlerde de görüyorsunuz. Buradan araç ateş ediyor düşmanlarına. Bu da güzel bir detay olmuş ve güzel gözüküyor. Rahatlıkla da çıkıyor burası. Şöyle çıkartayım, şu şekilde göstereyim size o detayı. Bence gerçekten güzel, detaylı ve başarılı bir şey. Ön tarafını da göstereyim. Dediğim gibi çok agresif duruyor bu araca taktığınız zaman. Şöyle montajını yapayım. Gerçekten başarılı. Dediğim gibi bu cam üzerindeki detay da çok güzel olmuş ve baskılı şekilde gelmesi ayrıca güzel. Yine ön tarafın dışında arkadaşlar kokpit üzerindeki cam da çıkabiliyor. Onu da bu şekilde göstereyim sizlere.
Bu da yine baskılı bir şekilde geliyor ve güzel detaylı bir cam ve şık duruyor. Benim araçta en beğendiğim yerlerden bir tanesi kokpiti arkadaşlar. Şimdi size detaylı bir şekilde yakından göstereceğim ve gerçekten çok başarılı, görsel açıdan harika bir kokpit yapmışlar. Şu şekilde göstereyim sizlere kokpitini de aracın. Görüyorsunuz koltuk detaylarını ve kokpitin detayları gerçekten başarılı ve güzel olmuş. Bu araçta en beğenmediğin şey ne diye sorarsanız arkadaşlar şaşıracaksınız belki ama direksiyonu. Bazen dokunmanıza bile gerek yok. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şurada bir direksiyonumuz var. Hemen düşüyor. Yani bu gerçekten kötü olmuş. Yani bunu bir diğer setlerdeki gibi çubukla oraya taksalarmış bence daha güzel olurmuş. Çünkü gerçekten dokunmanıza bile gerek yok bazen. Anında değmediğiniz halde bile düşebiliyor direksiyon ve düştükten sonra onu yine takması da gerçekten çok zor. Şu şekilde isterseniz direksiyonu da göstereyim. Bu şekilde bağlanıyor. Oradaki tırnağa geçiriyorsunuz bunu. Dediğim gibi dokunmasanız bile düşebiliyor. Bu hoşuma gitmeyen bir özellik oldu. Aracın dizaynıyla alakalı gerçekten söyleyebilecek çok bir şey yok. Yani olumsuz bir şey yok. Özellikle bakın şimdi şu üzerindeki dairesel görseller, dairesel parçaları kullanarak hazırladığımız görseller gerçekten çok iyi gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu arkadaki kanatla da birleştiği zaman vitrinde harika bir görüntü oluşturuyor. Aracın teknik özelliklerinden bir tanesi de normalde bu araçta da biliyorsunuz teknik parçalar fazla kullanılmaz. Ancak bu aracın altında Lego tamamıyla teknik şasi kullanmış. Yani teknik araçlarda kullandığımız şasiyi bu araçlarda kullanmışlar. Bu da aracın sağlam olmasını sağlıyor. Çok oynanabilir bir set değil belki ama bu sağlamlık katmış setimize. Bu da hoşuma giden bir detay oldu. Şimdi aracın detaylarını paylaşıyorum sizlerle. Aracın detaylarını paylaşırken neleri bahsettik? Ön tarafı, kokpiti, işte arka kanadı. Ancak tabii ki de önemli olan en güzel görsellerden biri ve aracın vitrinde ben buradayım dedirten özelliklerden bir tanesi ne tabii ki de jantları. Gerçekten harika jantlar var arkadaşlar araçta. Görebiliyorsunuz. Gerçekten çok şık jantlar ve bunlar da yine baskılı şekilde geliyor. Kesinlikle bir sticker yok. Biliyorsunuzdur belki bir önceki videolarımızı izlediyseniz. Ben bu sticker işine biraz takığım arkadaşlar. Çok sevmiyorum. Ondan dolayı bu set beğendiğim setlerden bir tanesi oldu. Sticker konusunda. Evet arkadaşlar set içerisindeki büyük parçayı yani arabayı sizlere çok güzel tanıttık. Ancak bir de bu setle beraber gelen ne var? Minifigür var. Lego bu setle bizlere Batman'in Soner Suite versiyonlu bir mini figürünü sunuyor arkadaşlar. Şöyle mini figürü de şimdi sizlere göstereyim. Evet. Gerçekten detaylı, harika bir mini figür. Bu figür Val Kilmer'ın canlandırdığı Batman'in filmindeki son zırhını temsil ediyor arkadaşlar. Val Kilmer'ın canlandırdığı Batman filmindeki son zırh bu şekilde ve Lego bizlere böyle bir mini figür sunmuş. Tabii bu minifigür bize bir de sergileme standıyla geliyor. Bu sergileme standı şu şekilde, onu da göstermek istiyorum size. Basit ama bence şık bir sergileme standı arkadaşlar. Şu şekilde minifigürü üzerine monte edebiliyorsunuz. Çok basit, iki tane cam parçayı koymuşlar. Normalde cam olarak kullandığımız parçaları koyup birbirine yatay şekilde birleştirmişler ve üzerine bir tabela koymuşlar. Ama gerçekten bence şık duruyor. Ve özellikle vitrinde sergilerken aracımızın yanına bu ufaklığı da koyduğumuz zaman bence gerçekten harika bir görüntü oluşuyor. Şimdi isterseniz birazcık da yapım aşamalarından bahsedeyim. Gerçekten normalde Lego Teknik ve Lego Speed Champion setlerinde bazen her sette değil kendini tekrarlayan dönemler olabiliyordu setin yapım aşamasında. Ancak bu set gerçekten kendini yaptıran bir set. Yani sizin canınızı hiç sıkmıyor. Özellikle aracın bu üzerinde bulunan dairesel parçaları yaparken bazen şaşırabiliyorsunuz ama bence gayet keyifli yapım aşaması. Kanadı olsun, işte diğer geri kalan yan taraftaki kaburga parçanın montajı gerçekten çok güzel. Eğlenceli. Aracın alt kısmında dediğim gibi teknik parçaları kullanmışlar. Onların üzerine aracı yavaş yavaş monte ediyorsunuz. Ve bence gerçekten başarılı ve sürükleyici bir yapım aşaması var setin. Bence yeni başlayanlar için bile rahatlıkla yapabilecekleri, çok karmaşık olmayan bir set arkadaşlar. Şimdiye kadar set hakkındaki bütün detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. İsterseniz şimdi setle alakalı kendi düşüncelerimi birazcık paylaşayım sizlerle. Öncelikle sizin bu set alarak Lego'dan ne istediğiniz çok önemli arkadaşlar. Çünkü eğer bir Batman fanıysanız ve Batman'e ait Legoları topluyorsanız
Kesinlikle bu set koleksiyonunuzda olması gereken bir set. Görselliğe önem veriyorsanız, orijinal araca yakınlığa önem veriyorsanız, ben bu seti alacağım, vitrinimde sergileyeceğim diyorsanız bu set tam size göre bir set. Ancak eğer ki diyorsanız ki ben teknik fonksiyonlar istiyorum aldığım sette, biraz daha böyle fonksiyonlu bir set olsun, teknik özellikleri olsun diyorsanız bu set size göre bir set değil arkadaşlar. Çünkü benim bu sette gördüğüm şey tamamen Lego bu setin orijinal araca benzemesine ağırlık vermiş ve üzerinde fazla fonksiyon kullanmamış. Fazla fonksiyon bulundurmuyor bu set. Sadece görsel olarak gerçekten harika. Ve eğer siz de bir Batman fanısınız ve Lego setlerine hayransınız, bu seti alıp koleksiyonunuza eklemenizde fayda var arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere teknik setleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Mesleğimle gereği böyle teknik fonksiyonlar olan setleri yapmayı daha çok beğeniyorum. Ancak bu setin görselini çok beğendim. Ondan dolayı aldım. Ve vitrindeki yerini alacak kesinlikle. Belki setle beraber Lego şunu yapabilirdi. Bir tane değil de 2-3 tane daha yanında minifigür paylaşabilirdi. Sergilerken de 2-3 tane minifigürün bu aracın yanında durması seti daha dikkat çekici hale getirebilirdi. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Eğer ben Batman hayranıyım veyahut da görseli harika setler topluyorum, koleksiyonuma ekliyorum diyorsanız bu set tam size göre bir set arkadaşlar. Peki sizler bu set hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu setin en beğendiğiniz yanları neler veya hiç beğenmediğiniz, çok kötü olmuş dediğiniz yanları neler? Lütfen bunları bizle yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.